yaka olarak açılacak. Göz takabilirsiniz. Şuradaki üçgen parçaya böyle geniş tarafını yukarıya alıyorum. Çapraz olarak aşağıya indiriyorum. Merhabalar, ben Gülay Işıklıoğlu. Atölye Masal'a hoş geldiniz. Bugün sizinle sevimli Kiyomi anahtarlık örüyoruz. Kuromi tarzında minimal bir karakter. Bu sevimli karakter için ben pamuklu ipler kullanıyorum. Kullanacağımız malzemelerin detaylarını açıklamaya bırakıyor olacağım. İstediğiniz iple de örebilirsiniz. Boyutta tabii değişiklik olabilir. O halde hadi gelin bir an evvel örmeye başlayalım. Beyaz ipimle sihirli halka yaparak başlıyorum. Şöyle bir halka oluşturdum. Sihirli halkanın içerisine 6 adet sık iğne öreceğiz. Şöyle çekiyorum, kapatıyorum. Hemen ilk sık iğneden bir üst sıraya çıkıyorum. Uzun ipimi arada yürüteceğim. Her bir ilmeğe ikişer tane sık iğne çalışıyoruz. 6 olan sayıyı 12'ye çıkartıyoruz. Şimdi elimde 12 tane sık iğne var. Bir üst sırada bir örüp bir artıracağım. 2 örüp bir artıracağım öbür sırada ta ki 36 sık iğneye ulaşana kadar. Sonra da toplamda 7 sıra düz örüp devam edeceğiz. Şimdi düz sıraları da tamamladık. Şöyle bir görüntü var. Bu sıradan sonra azaltarak devam edeceğiz. Şöyle bir tane örmüştüm ben. İkinci sık iğne, üçüncü sık iğne ve dördüncü sık iğne. Şimdi azaltmamı yapıyorum. 4'e kadar arttırmıştır. 4'ten sonra da azaltarak öreceğiz. Şöyle bir sonraki ilmeklerimin ikisinin de ön ilmeklerini alıyorum. İkisinden geçiriyorum ve örüyorum. Bir tane azaltma yapmış oldum. Bir defa daha göstereceğim. 1, 2, 3, 4 tane sık iğne örüyorum. Bir sonraki iki ilmeğim bana bakan taraflarından ilmeklerin içerisinden ipimi geçiriyorum. İkisini bir örüyorum ve azaltmış oluyorum. Şimdi azaltmalarımızı da yine aynı sistematikte ilerleteceğiz. 4 ördüm, bir azalttım. Bir sonrakinde 3 örüp bir azaltacağım. 2 örüp bir azaltacağım ve 6 sık iğne kalana kadar aynı işlemi yapacağız. Elyaf doldurmayı unutmayın içerisine. Çünkü ipimizi kesip sabitleyeceğiz. Tamamlayalım yuvarlak kafayı, ardından örmeye devam edelim. Kafa kısmını tamamladık. Şu şekilde başlangıç noktamız, bitirme noktamız. Yumuşaklığını da, dolum yumuşaklığını da şöyle gösterebilirim. Bu kadarı yeterli. Şimdi kapşon kısmını örelim. Şimdi kapşon kısmını siyah iple öreceğim. Kafayı 36'ya kadar biz arttırmıştık. Kapşonda bir sıra daha fazla arttıracağız. 5 ör 1 arttır yaparak 42 sık iğneye ulaşıyoruz. 7 sıra örmüştük kafada. Kapşonda 6 sıra boyunca düz öreceğiz. Sonra azaltmalar için bilgi vereceğim. Hemen şimdi örüp devam edelim. Şimdi 6 sıra düz ördükten sonra görüntümüz bu şekilde. Siyah ip olduğu için biraz görüntüde zorlanabiliriz. Azaltmayla devam edeceğiz. Amacımız sadece kafayı sarması. Bu yüzden 2 sıra kadar azaltma yapacağım. 5 ör 1 azalt. Bir üst sırada da 4 ör 1 azalt yapacağız ve bitireceğiz. Azaltmaları tamamladıktan sonra şimdi birkaç ilmekte yapacağımız işlem var. Üçgen, şöyle bir üçgen parça oluşturmak için. Şimdi tığımın başına alıyorum. Bir sonraki ilmeğin içerisine bir tane tekli trabzan yapıyorum. Üçünü bir çekiyorum. Tığımın başına alıyorum. Aynı yerdeyim. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. İkisini bir, ikisini bir çekiyorum. Şimdi tığımın başına alıyorum. Bir sonraki ilmeğe atlıyorum. Burada üçlü trabzan yapıyorum. Kaç tane? 3 tane yapacağız. Aynı yere çalışıyorum hepsine bakın. İkinci üçlü trabzan. Aynı yerdeyim. Üçüncü üçlü trabzan. Bakın yükselttik. Şimdi tekrar düşüreceğim. Tığımın başına alıyorum. Bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Burada ikili trabzan yapıyorum bir tane. Tığımın başına alıyorum. Aynı yerdeyim. Üçünü bir çekip tekli trabzan yapıyorum. Bu şekilde bitirmiş oldum. Bir sonrakine de şöyle sık iğne ile sabitleyeceğim. Bakın tam böyle kafasında, alnının ortasından gelecek şekilde şöyle bir üçgen parça örmüş olduk. Bu şekilde parçayı bitiriyorum. Kafayı da içerisine, bakın tepe noktasına gelecek şekilde şöyle yerleştiriyorum. Siyah parçamın başlangıç noktası arkada kalıyor. Bu şekilde yüzünü yapıyoruz.
Buradan buraya tekstil yapıştırıcısıyla ben yapıştıracağım. İsterseniz dikerek de sabitleyebilirsiniz. Hadi şimdi gelin kulaklarla devam edelim. Sihirli halka yaparak başlıyorum. Sihirli halkamın içerisine 1, 2, 3, 4 tane sık iğne yapıyorum. Çekiyorum, kapatıyorum. İlk sık iğnemden alarak örüyorum. Şöyle elinizle düzelterek devam edin, kıvrılmasın. Şimdi ilkine şöyle alayım. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bir sonrakinde bir tane arttırıyorum. 1, 2. Bir sonrakine bir tane örüyorum. Bir sonrakinde de bir tane arttırıyorum. Bir ördüm, bir arttırdım, bir ördüm, bir arttırdım. Toplamda arttırmayı 2 defa yaptım. Örgümü şöyle kıvrıldığı için çeviriyorum. Şimdi elimizde 6 tane sık iğnemiz oldu. Aynı işlemi devam ettireceğim. Üst sırada bir örüyorum. Yanındakine de bir örüyorum. Yani 2 tane ördüm. Bir sonrakinde bir tane arttırıyorum. 1, 2, aynı yere 2 tane örüyorum. Şöyle düzelte düzelte devam ediyorum. Şimdi bir tane daha yapacağız aynısından. 1, 2 örüyorum. Bir tane arttırıyorum. Şimdi elimizde toplamda 8 tane sık iğne olmuş olacak. Uç kısmını bu şekilde yaptıktan sonra ne yapacağız? Bu ipi şöyle ben ilmek belirleyici olarak kullanacağım. Şimdi 8 tane ilmeğimiz vardı, sık iğnemiz vardı. Hepsine ikişer tane batarak genişletiyoruz. Toplamda 16 tane sık iğnemiz olacak. Ve 4 sıra boyunca da arttırma eksiltme yapmadan bu parçayı ilerleteceğiz. Düz ördükten sonra görüntümüz bu şekilde. Şimdi bir azaltma yapacağız. 1, 2 örüyorum. Ön ilmeklerden alıyorum. Bir tane azaltıyorum. Birinciyi yaptım. 1, 2 örüyorum. Bir tane azaltıyorum. İkinciyi yaptım. 1, 2 örüyorum. Bir tane azaltıyorum. Üçüncüyü yaptım. 1, 2 örüyorum. Bir tane azaltıyorum. Dördüncüyü yaptım. 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane sık iğnemiz var elimizde. Şimdi bir tane şöyle ilmek kaydırmayla birleştiriyorum ve ipimi uzun keseceğim. Dikiş için kullanacağız. Kulakların içini dolduracağız. Sert ve dik durmasını istiyoruz. Bu şekilde kulak yapmış olduk. Bundan bir tane daha yapalım. Sonra yüz işlemesiyle devam edelim. Bakın şöyle şimdi kafayı şapkanın içerisine geçirdim. İşaretlemelerimi yaptım. Nereleri denk geliyor onu göstereceğim size. Şöyle çıkartıyorum. Bakın. Hemen görelim. Başlangıç noktamdan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sayıyorum. Bakın 8. Burası 8. sıram. 9 ve 10. 8 ve 10 arasına buralara gözleri işliyor olacağım ben. İsterseniz 9. sıraya göz takabilirsiniz. Yine aralığını şöyle 4 sık iğne kadar bırakabilirsiniz. Şöyle arkadan geliyorum. İlk iğnemin olduğu yerden şöyle yukarıdan çıktım. Şöyle biraz bırakalım. Diğer iğnenin olduğu yerden de girişimi yapacağım. Şimdi iğnemi şöyle alttan yukarıya doğru çekiyorum. Şu elyafı düzelteceğim. Bakın kalın bir doku olmasını istediğim için ipimi ben katlarına ayırmadım. Kullandığım normal ipi, pamuklu ipi tekrar kullanıyorum. Şimdi bir kez daha geçiyorum. Şu gelen elyafları düzeltiyorum. Bir tane daha geçelim ve diğer tarafa geçmiş olacağım. Şöyle ipimi alıyorum, tutarak düzelterek.
Diğer iğnenin olduğu yerden yine aynı işlemi yapacağım. Ve şu çaprazdan çıkıyorum. Bakın ağız için. Şurayı düzeltiyorum. Şurada aşağı inelim. Hatta burası çok yukarıdan oldu. Şöyle aşağı çaprazdan tam karşılığından geliyorum ve şöyle ortadan da ipi tutacağım. Bakın şöyle ortasından alacağım ki sabitleyebileyim. Bu şekilde bir ağız detayı çalışıyorum. Aynı yerden de çıkıp ipimi burada sabitlemek istiyorum. İşte bu şekilde. Şimdi kafayı tekrar yerleştirelim. Bakın şuradaki üçgen parçaya uygun olacak şekilde yerleştireceğim. Bunu da tam böyle gözlerin ortasına doğru sabitliyor olacağım. Evet, şu şekilde olacak. Şöyle birazcık yassılaştırabiliriz parçamızı. Yanak detaylarını yapacağız. Burun detayını yapacağız. Ve yukarıda kuru kafa detayını yapacağız. Hadi önce kuru kafayı çalışalım. Şimdi kullandığım ipi katlarına ayırdım. 4 katta 2 katını kullanıyorum. İnce bir ip haline getirdim ki motif çok kaba durmasın diye. Siz de bu şekilde yapabilir ya da ince bir kalınlıkta bir ip seçebilirsiniz. Sihirli halkayı yapıyorum. Şöyle 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tığımın başına doluyorum. 3 tane ikili trabzan yapacağım şimdi. 2 defa da çekiyorum. Birinciyi yaptım. İkinciyi yaptım. Üçüncüyü yaptım. Şimdi 1, 2 zincir çekiyorum. Bir sık iğne ile birleştiriyorum. Şöyle bir görüntü elde ediyoruz. Birazcık sıkıştırıyorum halkayı. Halka içinde örmeye devam edeceğim. Tığımın başına alıyorum. Üçünü bir çekiyorum bakın. Tekli trabzan yapıyorum. Tığımın başına alıyorum. Üçünü bir çekiyorum. 2 tane tekli trabzan yaptım. Şimdi bir tane daha sık iğne yapalım. Burayı eşitliyorum. Ve sıkıştırıyorum, kapatıyorum. Bakın bu şekilde. Şöyle ipimi kısa keseceğim. Ben tekstil yapıştırıcısı kullanarak yapıştıracağım. Dikecekseniz eğer ipinizi ona göre bırakabilirsiniz. Bakın ipin ucunu çektim. Şimdi ne yapacağım? Şuradaki ilmekten tığımı arkadan öne getirdim. İpi aldım, arkaya geçirdim. Pürüzsüz bir kapama için bunu yapıyorum. Bakın burada kalan ilmeği, geldiğim ilmeğin içinden tekrar arkaya çekiyorum. Şöyle şekil veriyorum, düzeltiyorum. Bakın böyle bir minik parça elde etmiş olduk. Bu iplerimi yapıştıracağım için şöyle kısa bir şekilde kesiyorum. Şimdi parçanın geniş tarafını yukarıya doğru alacağım. Şu şekilde bunu buraya sabitleyeceğiz. Nasıl yapıyorum? Siyah ipimi katlarına ayırdım. İnce bir ip de kullanabilirsiniz. Şöyle uzak bir yerden geliyorum. Tam ortasından çıkacak olarak sihirli halka yaptığımız yerde ortasından iğnemle geliyorum. Bakın alttan yukarıya doğru geldim. Sabitlemek için. Şöyle burada bir yerde tam ortasında sabitleyeceğim. Şöyle bir alalım bakalım. Evet, burası uygun. Şimdi bir sağından bir soluna yapacağız aynı işlemi. Şöyle bir yerden çıkıyorum. Bakın şöyle denk getiriyorum. Şuradan arkadan çıkartıyorum. Burası tamam. Şimdi aşağıdan sabitleyerek yan tarafa geçiyorum. Nereden çıkacağınıza dikkat etmelisiniz. Böyle alttan yukarıya, birazcık daha yukarıdan alabilirim. Oradan da aşağı indiriyorum. Şimdi göz yapacağımız yerler için yukarıya çıkıyorum. Şapkanın üzerinde yapıyoruz bu işlemi. Yapıştırmaya dahi gerek de kalmayabilir. Şimdi şuradan bir çizgi halinde gözü işliyorum. Çapraz olarak bakın.
Hemen yanındaki göz için geçiyorum. Şöyle ilmeğimi alayım. Onu da çapraz olarak aşağıya indiriyorum ve şöyle ipimi çıkartıyorum. Orada sabitleyeceğim. Evet, bu kadar yeterli. Tekstil yapıştırıcısıyla da bu kısmı tamamen yapıştırıyor olacağım. Şimdi kulak dikişiyle devam edelim. Evet, her iki kulağı da ördüm, tamamladım. İçlerini bu şekilde doldurdum. Şöyle bir doluluk oranı yeterli. Dik durması bizim için kafi. Şimdi nasıl dikiş yapacağız ona bakalım. Son sıradan sayıyorum. 1, 2. Şöyle 2 sıra bırakıyorum. Gözü çapraz hizalıyorum. Şöyle uzun bir iğne ile yeri belirliyorum. Diğer kulağı da aynı şekilde yapacağız. Şöyle elyaflarımı biraz içeri iteyim. Yine diğer kulağı da 1, 2 sayıyorum. Şöyle simetri olacak şekilde yerleştiriyorum. Bakın böyle tamamlamış olacağız. Bir kulaktan bir kafadan alarak şurada 3 sık iğne sırası boyunca kulakların dikişini yapacağız. Şimdi hızlıca dikelim ve gövdeyle devam edelim. Gövde için beyaz renkli ipimle başlıyorum. Sihirli halkamın içerisine 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet sık iğne örüyorum. Çekiyorum, kapatıyorum ve 6 üzeri 12, 18 ve 24 olarak arttırarak devam edeceğim. Sistematiğimiz klasik olduğu için örelim. Sırada düz, yani 24'ü hiç arttırmadan öreceğiz. Sonrasında azaltmaları kaç tane yapacağız onu anlatacağım. Şimdi 4 sıra boyunca ördüm. Azaltmalara geçiyoruz. 1, 2 örüyorum. Ön ilmeklerden alarak bir azaltıyorum. 6 kez 2 ör 1 azalt yapacağız. Tamamladım. Şimdi bu sırada da bir örüyorum, bir azaltıyorum. Elimde toplamda 12 tane sık iğnem kalmış olacak. Ve 12 sık iğne de tamamlayacağız. Gövdeye kafanın dikişini bu şekilde yapacağız. Hemen sıra sonuna kadar örüyorum. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şimdi elyaf dolumunu yapalım. Şöyle bir sonraki ilmekten alıyorum, kapatmıyorum. Şimdi siyah renkli ipime geçiş yapıyorum. Şu şekilde ipimin iki ucunu tutuyorum ve bir sonraki sık iğneden arka ilmeğinden alarak devam edeceğiz. Bakın. İkisini içeride yürütelim. Ve sık iğne yapıyorum. Şöyle çekiyorum, sıkıştırıyorum. İlmeğin bana bakan değil, arka tarafından alıyorum. Ve 12 tane bu şekilde sık iğne örüyorum. Yaka kısmına geçiş yapıyoruz. Şimdi tamamladım. Örgümün şöyle çevireceğim. İsterseniz bu ipi burada kesip bırakıp alttaki bu beyaz çizgi olarak kalan yerden yeniden bir siyah ip bağlayabilirsiniz. Ama ben şöyle alt tarafa ilmek kaydırmayla geçmeyi şu an tercih edeceğim. Bir tane zincir çekiyorum ve aynı yerden sık iğne örüyorum. Bakın, örgümün düz yönü örgünün üstünde kalacak. Yani bu taraftan devam etmiyorum. Çeviriyorum, sağdan sola örüyorum. Her bir ön ilmekte kalan ilmekleri alıp hepsine ikişer tane sık iğne örüyorum. 12 taneydi. Toplamda 24 tane olacak. Genişleteceğiz. Tekrar hatırlatıyorum. Yaka kısmını yapıyoruz şu anda. Bu başta örmüş olduğumuz siyah sık iğneler dikiş için kullanacağız. Bu kafanın altından yaka olarak açılacak. Şimdi tüm ilmeklere çift sık iğnemizi örelim. Şimdi ilk ilmeğimi şöyle alıyorum. Birleştiriyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum, yükseltiyorum. Geri dönüyorum. İlk ilmekten başlayarak bir tane sık iğne örüyorum. Tığımın başına doluyorum. İkinciye bir tane ikili trabzan yapıyorum. Başına alıyorum. Bir sonrakine bir tane üçlü trabzan çalışıyorum. Bakın şöyle üçgen bir parça elde ettik. Bir, iki tane atlıyorum. Bir sonraki ilmeğime sık iğne ile birleştiriyorum. Bir sonraki ilmeğe de bir tane sık iğne yapıyorum.
Şimdi bundan toplamda 6 tane üçgen yapacağız. Bir tane daha yapalım beraber. 1, 2, 3, 4. Geri dönüyorum, ikinciye bir tane sık iğne, başına alıyorum. Bir sonrakine bir tane ikili trabzan, başına alıyorum. Bir sonrakine bir tane üçlü trabzan. Sonra sayıyorum 1, 2. Bir sonrakine sık iğne ile birleştiriyorum. Bir tane daha sık iğne yapıyorum. Bakın 2 tanesini yaptık. Şimdi diğerlerini de tamamlayalım. Evet, 6 tane tamamladık. Şöyle bir görüntümüz var. Bakın. Şimdi ipimi kesiyorum. Kısa kesiyorum. Dikiş yapacaksınız, uzun bırakabilirsiniz. Ben en son denk gelecek yerlerde yapıştırmayı tercih edeceğim. Yapıştırma için de şunu hatırlatmak isterim. Çocukların oynayacağı oyuncaklarda yapıştırma kullanmıyorum. Dikerek parçaları birleştirmeyi tercih ediyorum. Ama bu şekilde aksesuar, koleksiyon ürünleri için sıcak silikon ya da tekstil yapıştırıcılarını kullanıyorum. Tercih size aittir. Hadi kollarla devam edelim. Şimdi beyaz renkli ipimle sihirli halkamı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Çekiyorum, kapatıyorum. Şimdi hemen bu sırada sayılarımızı arttıracağız. İlk sık iğnemin içerisinden alıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bir sonrakinde bir tane arttırıyorum. Bir sonrakine bir tane örüyorum. Diğerinde arttırıyorum. Aynı yere 2 defa batıyorum. Bir sonrakini bir tane örüyorum ve bir tane arttırıyorum. 3 defa işlemi tekrar ettim. Toplamda 9 sık iğnemiz oldu elimizde. Şimdi şuradan örmeye devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Bir sırada 9 sık iğne olarak örmüş olduk. Şimdi azaltalım. Bir tane örüyorum. Bir tane azaltıyorum. Şöyle bir yanındakinden bir tane örüyorum. Bir tane azaltıyorum. Sonuncu bir tane örüyorum. Bir tane azaltıyorum. 6 tane olmuş oldu. Bir sırada düz örelim. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Kolu bu şekilde tamamlamış olduk. Dikişini yapacağız. Doldurma yapmıyoruz. Bu haliyle dikiş yapacağız. O yüzden biraz uzun kesiyorum ipimi. Aynısından bir tane daha çalışalım ve bacaklarla devam edelim. Bacak için de aynı başlangıcı yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bacaklar daha minik olacak. Çekiyorum, kapatıyorum. Hemen ilk sık iğnenin içinden alarak örmeye başlıyorum. 1, hepsine tek sık iğne. 2, 3, 4, kıvrılacaktır. Düzelterek örün. 5 ve 6. Bakın minicik oldu. Bir sıra daha öreceğiz. Bacaklarda bu kadar minicik. Bunu da aynı şekilde dikeceğim. İçini doldurmaya gerek duymuyorum. Ve aynısından bir tane daha örüyoruz. Kuyruk detayıyla devam edelim. Kuyruk için siyah renkli ipimle zincir çekerek başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Geri dönüyorum. İkinci zincirden başlayarak alıyorum. Tığımdakinden geçiriyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Bir sonrakinden alıyorum. Tığımdakinden geçiriyorum. İpimi alıyorum. Tığımdakinden geçiriyorum. Bakın hepsinde birer tane ilmek kaydırma yapıyoruz. Toplamda 8 tane ilmek kaydırmamız oluyor. Şöyle son 2 tanesini de yapıyorum. Şöyle bir parça örmüş olduk. Bunu da kuyruk olarak dikeceğiz. Şöyle ipimi bir kilitliyorum ve uzun kesiyorum dikiş için. Yanak detayını ve yaka uçlarını çalışalım.
Yanaklar için şimdi sihirli halka yaptım. İçerisine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane sihirli halka çalışıyorum. Şöyle çekiyorum, sıkıştırıyorum, kapatıyorum. Bakın bu kadar yeterli olacak. Pürüzsüz kapama yapalım. İpimi kestim. Çekiyorum. Şuradaki ilmekten geliyorum, ipimi arkaya alıyorum. Tekrar arkaya aldığım ipi çıktığı yerden arkaya çekiyorum. Bakın bu kadar minicik bir yuvarlak parça yapmış olduk. Bundan bir tane daha yapalım. Ve şimdi yaka kenarlarını çalışalım. Yaka uçlarını istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Boncuk da takabilirsiniz. Ben şöyle iple nasıl yapabiliriz onu göstereceğim size. Bakın alıyorum. Uçlarına şöyle alttan üste doğru dolamalar yapıyorum. Bakın bu kadar yeterli bile. Bir tane daha yapalım. Şuradaki siyah açıklığı kapatmış olalım. Ve tamamladım. Şöyle yandan arkaya alıyorum. İpimin ucuyla şöyle düğümleyeceğim. Açılmaması için. Bir tane daha yapalım. Ve şöyle aradan saklayalım. Bu ipin uçlarını keselim. Bakın bu şekilde minik ama hoş bir detay çalışmış olduk. Şimdi bütün hepsini yapalım aynı dokunuşu. Ardından parçaları birleştirmeye geçelim. Şimdi tüm parçalar hazır olduğuna göre nerelerden birleştireceğimizi göstererek size devam edeceğim. Şimdi şöyle gövde parçasını buradan iğneleyelim. Kolları hemen yanlara iğneleyelim. Şöyle bacakları da alıyorum. Şu şekilde dikişini yapacağım iğnelediğim yerlerden. Kollar hemen yanlarda olacak. Buradaki yaka kısmına kol üzerine 2 tanesini önde bırakacağız. 2 tanesi arkada olmuş olacak. Yapıştıracağım uçlarını. Bacaklar bakın şöyle ikinci sıra, ikinci ve üçüncü sıranın arasına iğneledim. Bu sıralar boyunca dikeceğim. Kuyruk için de bakalım hemen. Kuyruk parçasını da şuradan 2, üçüncü ve dördüncü sıralar arasına dikebiliriz. Şöyle iğneliyorum. Şimdi ip yoğunluğu olduğu için görüntümüz biraz kalabalık oldu. Yanakları da bu şekilde yapıştıracağım. Şimdi dikişle videoyu uzatmak istemiyorum. Hemen dikişini yapıp geliyorum. Ve bir projemizin daha sonuna gelmiş olduk. Henüz kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olabilir. Katıl butonundan üye olarak da üyelik ayrıcalıklarından yararlanabilirsiniz. Kuyomi tarifimin detaylı anlatım PDF'ine açıklamada bırakacağım linkten de ulaşabilirsiniz. Bir sonraki projede buluşmak üzere. Hoşça kalın.